Merhaba. Bugün genel olarak kitabın kişiler kadrosunun tanımlandığı ikinci bölümünde güneş sembolünün kullanımından, güneşin işlerin kaldığı barakanın içerisinde ve dışarısında ne şekilde farklı tanımlandığından ve bu farklı tanımlamaların kitaptaki anlama yaptığı katkılardan bahsetmek istiyorum. Hatırlayacağınız gibi barakanın dışarısında güneş ısrarla ve üstüne basa basa parlak olarak anlatılırken barakanın içerisine girdikçe gölgelenmekte, Körlerin Karısı'nın gölgesinde olduğu gibi tozdan bir blok olarak betimlenmekte, daha sonra kareye dönüşmekte ve etrafında sinekler uçuşmaktadır. İşte güneş ışığının bu farklı anlatımlarının her birinin farklı bir ifadesi vardır. Şimdi bunları tek tek anlatmak istiyorum. Konuya anlatımlardaki ortak payda olan güneşle başlamak istiyorum. Güneş kendisinin sembolüdür ve evrensel bir yaşam kaynağıdır. Evrensel olmasının arkasında yatan neden dünya üzerinde ondan daha fazla görünen bir sembol olmamasıyla alakalıdır. Bundan dolayıdır ki ilk insandan itibaren güneş kutsal olanın görünen yüzü, günün gözüdür. Yani yaşama dair çok temel bir sembol ve fenomendir. Bunun için eski Yunan'dan beri güneş ışığı altında olmak, yaşamak da güneş ışığı görmemek, ölmekle yani toprak altında olmakla anlatılır. Tek cümleyle özetleyecek olursak güneş ışığı eşittir hayat ve yaşamdır. Ve bu güneş ışığı barakanın dışında parlak değil ancak çok parlak olarak anlatılmaktadır. Barakanın içerisine girdiğimizde ise işler değişmeye başlar. Dışarıda çok parlak olarak tanımlanan güneş içeri girdiğimizde karşımıza tozdan bir bariyer olarak çıkar. Tozdan bir blok olarak çıkar. Ve toz yaşam ve ölüm arasındaki son fiziki bariyerdir. Ve bunun kökenleri insanlık tarihi açısından güneşle birdir. Bu kökenler ilk önce semavi dinlere, oradan antik yazıtlara kadar ulaşır. Ki barakanın içerisinde güneşin tozdan bir blok olarak tanımlamasının hikaye açısından da çok önemli bir yeri vardır, ancak ilk önce isterseniz gelin tozun ne anlam ifade ettiğine bakalım. Semavi dinlerden sonuncusu olan İslamiyet'teki inanç topraktan geldik toprağa gideceğiz şeklindedir. Yani buradaki ana fikir İnsan vücudundaki minerallerle topraktaki minerallerin aynı olduğu ve öldükten sonra 9 tahta altına gömülerek karbon döngüsüne karışacağı yönündedir. Fakat bir önceki semavi din olan Hristiyanlıkta anlayış farklıdır. Burada toprak değil toz kelimesi kullanılır ve İncil'de tozdan geldik toza gideceğiz şeklinde bir ayet vardır. Buradaki toz sembolik toprak değildir veya bir ölü yakma töreninin arkasından ölüden geriye kalan küller de değildir. İncil'de yer alan toz kelimesinin kökeni antik metinlerdedir. Antik inanışlara göre ruhlar aleminden fiziki dünyaya gelip bir beden kazanması sırasında ruh 7 tane temel aşamadan geçer. Ve bu 7 temel aşamanın her bir tanesinde evrende olan maddeleri en incesinden en yoğununa kadar bünyesini eşit bir şekilde toplar. Maddenin en saf ve ince hali olan ve kimyanın temel taşı olan toz bu iki dünya arasındaki sınırdır. Yani toz fiziki alemle ruhlar alemi arasındaki son fiziki bariyerdir. İşte barakada güneş ışınlarının tozdan bir blok olarak anlatılmasının arkasında burada ölüm ve yaşam arasında bir sınır olduğunu anlatmaya yöneliktir. Ve bu sınır anlatı devam ettikçe Körlerin Karısı'nın gölgesiyle gölgelenir ve etrafında sinekler dolaşır. Ve bu iki sembol yani sinekler ve gölge bize hikayenin bu sınırın ölüm tarafına mı yoksa hayat tarafına mı gideceğine dair ipuçları verir. Ancak bunu bir sonraki bölümde anlatacağım. Görüşmek üzere.